Bu videomuzda sizlerle birlikte pinoda pır sensörüyle tanışacağız ve pır sensöründen gelen değerlerle birlikte ledimizi yakıp söndüreceğiz. Öncelikle gerekli olan malzemelerimiz neler, hemen onları sayalım. Bir tane pino kontrol kartı, USB kablomuz, pır yani hareket algılama sensörümüz, led modülümüz, 9 voltluk pilimiz, pil şapkamız ve 2 tane bağlantı kablomuz. Hemen pır sensörünün nasıl çalıştığından bahsedeyim. Pır sensörümüz bir insanın, nesnenin ya da bir hayvanın yaymış olduğu dalgaları algılayabilmektedir. Ve ortamda hareket varsa bizlere 1, hareket yoksa da 0 değerini vermektedir. Peki sensörümüz pino kontrol kartına nasıl bağlanıyor? Üzerinde, yani sensörümüzün üzerinde mor renkte bir etiket bulunmaktadır. Bu da pino kontrol kartımız üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümüzü bağlayabildiğimizi göstermektedir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar benim sensörüm için uygundur. Şimdi hemen bağlantı kablosu yardımıyla sensörümü kartıma bağlıyorum. Ben 1 numaralı kapıya bağlıyorum. 1 numaralı kapı Arduino'da, şöyle hemen yaklaşıp bakarsak eğer, Arduino'da 2 numaralı pine denk gelmektedir. 2 numaralı kapı 3'e, 3 numaralı kapı da 4'e şeklinde devam etmekte. Hemen yanlarında Arduino üzerinde hangi pine denk geldiği de yazmaktadır. Ben 1 numaralı kapıya bağladım, yani Arduino'daki 2 pinine denk gelmekte. Şimdi bilgisayarım ile pino kontrol kartım arasındaki bağlantıyı oluşturacağım. Bunun için USB kablosunun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da pino kontrol kartıma takacağım ve bilgisayardan da Arduino programını açıyorum. Ben zaten video öncesinde açmıştım. Şöyle bağlantımı oluşturuyorum. Evet, şimdi hemen program üzerindeki bağlantımızı oluşturalım. Araçlara geliyorum. Arduino'nun seçili mi diye bakıyorum. Seçili. İşlemcisini kontrol ediyorum. Port olarak da çıkan seri port değerini seçiyorum. Bende COM6 çıkıyor. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Evet, artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Kodlarımızı yazmadan önce hemen setup ve loop bölümlerini hatırlayalım. Setup bölümü bizim programımız çalışmaya başladığı andan itibaren bir kere kontrol edilen bölümdür. Buraya pino kontrol kartına bağlamış olduğumuz sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu yazıyoruz. Eğer serial bir haberleşme istiyorsak, yani sensörümüzden ve modülümüzden gelen değerleri seri port ekranına yazdırmak istiyorsak, serial haberleşmeyi başlattığımız bölümde yine setup bölümüdür. Hemen oradaki açıklama satırını siliyorum. Ve loop bölümü de bizim setup bölümü bir kere okunduktan sonra programımızın sürekli çalışmasını sağlayan bölümdür. Loop bölümüne yazdığımız kodlar biz Arduino'nun bağlantısını kesene kadar ya da resetleyene kadar devam etmektedir. Yani oradaki kodlarımız sürekli çalışıyor. Hemen oranın açıklama satırını da siliyorum. Şimdi gelelim. Hemen ben şöyle setup'ın üst bölümüne tanımlama yapacağım. Pır sensörüm, yani hareket algılama sensörümü bağladığım kapının tanımını yapacağım. Bunun için hemen integer değerini oluşturuyorum ve pir diye bir sensörümün adını yazdım. Türkçe karakter kullanmıyorum. Kaç numaralı kapıydı? 1 numaralı kapıya bağlamıştım. Bu da Arduino'da 2'ye denk geliyordu. Şu şekilde tanımlamamı yaptım. Hemen setup bölümüne geliyorum. Benim pır sensörüm output mu input mu? Bunun bilgisini yapacağım. Dışarıya bir çıktı vermediği için benim için input. Hemen pin mod diyorum. Pir input. Aşağıya geliyorum. Ben burada sensörümden gelen değerleri seri port ekranıma yazdıracağım için serial haberleşmeyi de ne yapıyorum? Burada başlatıyorum. Hızımız neydi? 9600'dü. Bu hızı değiştirebilirsiniz ama değiştirdikten sonra yine bilgisayarınız ile Arduino kartınızın hızının birbirine uyumlu olması gerekiyor. 9600 olarak ayarladım. Şimdi artık loop bölümüne gelebilirim. Şimdi ben loop bölümünde ne yapacağım? Benim pır sensörümden gelen değerler 0 ve 1'di. Ortamda hareket varsa 1, yoksa 0 değerini verecekti. Ve dijital pinlere bağlamıştık. Yani 0 ve 1 değerlerini veriyordu. O zaman biz şimdi burada hemen pır sensörümüzden gelen değerleri okuyacağız. Peki hangi kod yardımıyla okuyacağız? Benim sensörüm dijital olduğu için, yani dijital kapılara bağladığım için dijital bir okuma yapacağız. O zaman yazalım hep beraber. Digital read pir. Bunu oku. Ve pırdan okuduğun, dijital bir şekilde pırla oku ve bunu pir değer değişkenine ata.
Bu atadığı değişkenin adı ne? Yani türü ne? Türde de yine integer. Aşağıya gelelim. Şimdi seri port ekranıma yazdırmak istiyorum. Serial println diyorum. Alt satıra yazmasını istediğim için. Hangisini okuyacak artık? Şu okuma işlemini yaptıktan sonra pır değerin içerisine atama yapmıştık. Hemen geliyorum. Pir değer diyorum. Ve çok hızlı değil. Biraz bekleyerek yapsın. Şimdi hemen kontrolümüzü sağlayalım. Kaydedelim. Pır dedim. Kontrol işlemi şu an gerçekleşiyor. Herhangi bir yazım hatamız varsa hemen bu bölümde çıkıyor zaten. Yoksa da hemen yükleme işlemine geçebiliriz. Herhangi bir hatamız yok. Yükle diyorum. Şu an kodlar kartımın içerisine yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra seri port ekranını açıp orada da göstereceğim. Yükleme tamamlandı. Seri port ekranını açtım. Evet, bana şu anda 0 değerlerini veriyor. Hemen sensörüme şöyle bir düzelteyim sensörümü. Şöyle hareketi algılarken diğerleri kadar hızlı bir şekilde algılamıyor. Şöyle tekrardan elimi gezdiriyorum. Ve değerlerim 1 oldu. Çektiğimde 0 oluyor. Birisi geldi. 1 oldu ve bıraktım 0. Gayet güzel. Şimdi artık biz sensörümüzden gelen değerlere göre eğer ortamda birisi varsa led yakalım. Yoksa da ledimizi söndürelim. İsterseniz sizler buzzer'da çaldırabilirsiniz. Hemen kapat diyorum. LED'imi bağlayayım önce. LED'imi bağlamak için üzerinde mor renkte bir etiket bulunmakta. Bu da yine mor kapılara bağlayabildiğimi gösteriyordu. Hemen ben 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Arduino'da bu 3 numaralı pine denk geliyor. Ne yapmam gerekiyor? Hemen integer olarak bağladığım LED'i tanıtmam gerekiyor. Kaça denk geliyordu? 3'e. LED'im benim için dışarıya bir çıkış veriyor. Işığını görebiliyoruz biz. Bu bizim için bir çıkış olduğu için output oluyor. Hemen geliyorum. LED virgül output diyorum. Alt bölüme geliyorum. Şimdi artık dileğin altına indim. Şimdi buraya şunu yazacağız. Benim sensörden gelen değerim 1'e eşit ise ortamda birisi varsa LED'im yansın. Eğer ortamda birisi yoksa da LED'im sönsün yazacağız. O zaman hemen geliyorum. Benim burada bir eğer yapısına ihtiyacım var. Yani if yapısına ihtiyacım var. If'i kurdum. Şimdi diyorum ki buraya pir değer eşittir 2 eşittir kullanıyorum. 1 ise hemen süs parantezimi açtım, kapattım. Hiç kafa karışıklığı olsun istemiyorum. Ne yapacağım? Dijital write LED'im high. Evet. Eğer bu olayın tam tersi varsa, ortamda kimse yoksa da, hatta buraya siz buzzer da ekleyin, daha eğlenceli hale gelsin. Şöyle aşağıya iniyorum. Else diyorum. Süslü parantezimi açtım. Süslü parantezimi kapattım. Aşağıya iniyorum. Buraya da diyorum ki digital write LED virgül low, yani söndür. Ve noktalı virgülümü koydum. Neler yaptık? Pırımı tanımladım, LED'imi tanımladım. Input bu output olduklarını belirledim. Serial haberleşmemi başlattım. Değer gelen, yani pır sensörümden gelen değeri digital read komutuyla okuttum ve pır değeri aktardım. Artık benim için güncel hareket var mı yok mu aklımda kim tutuyor? Pır değer tutuyor. Ve dedim ki gelen değer 1'e eşitse LED'im yansın, değilse LED'im sönsün. Hemen bir kontrol sağlıyorum. Ve kontrolün sonunda yükleme işlemi yapıyorum ve en sonunda ise 9 voltluk pil yardımıyla bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıracağım. Bunun için hemen şu şekilde bağlantımı kurayım. Yükleme tamamlandı. Seri port ekranımı açıyorum. Şu an LED'im yanmıyor. Şöyle, evet, LED'im yandı. Çünkü neden? 1 oldu değer. Şöyle elime alayım. Şunu sabit tutayım. Görünüyordur umarım şöyle. Şu an 0. Herhangi bir hareket yok. Tabi bu arada yaymış olduğumuz ses dalgalarını da algılıyor. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi her hareketi algıladığında, algılarken biraz yavaş olabiliyor. Pır sensörü zaten böyle çalışıyor. Biraz yavaş çalışıyor. İsterseniz üzerindeki potansiyometre ayarlarıyla zamanlamasını ve
algılama hızını değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ben şimdi pille çalıştıracaktım. Hemen pilimi takıyorum. On-off bölümünden on'a getiriyorum. Tekrar şöyle göstereyim, kameraya da bakayım. Evet, şu an algılamadı. Biraz yavaş tamam. Evet, biraz yavaş algılıyor. Pil sensörümüzün özelliği bu şekilde. Evet, gayet güzel. Şöyle kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu videoda sizlerle birlikte Pino'da pil sensörünün nasıl çalıştığını öğrendik ve sonrasında da pil sensörümüzden gelen değerler yardımıyla ledimizi yaktık. Sizler de dilerseniz buzzer'ınızı çaldırabilirsiniz. Pil sensörünü projelerinizde kullanarak hırsız alarmı, acil yardım butonları gibi birçok proje yapabilirsiniz. Yaptığınız projeleri bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.